Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle daha önce beraberce yaptığımız bir hırkayı ben bu sefer bluz olarak değerlendirdim örneğine ve ipi de aynı, tığı da aynı. Çok sevdiğim için hemen bunu bu şekilde değerlendirmek istedim. Benim uzun zamandır kullandığım, kendi dikmiş olduğum bir bluzum var. Çok uzun zamandır keyifli giyiyorum. Modası geldi mi geçti mi hiçbir fikrim yok. Ama sanırım bir müddet daha giyeceğim. Çünkü çok seviyorum. Çok kullanışlı. Her yeri oluyor. Yani altına üstüne takılardı, ayakkabıydı, çantaydı derken giymediğim yer kalmadı diyebilirim. Ve ben o yüzden bu bluzumu örmeye karar verdim. Şimdi isterseniz beraberce yapım aşamalarına geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. Bluzumuz için ben bir önceki videoda hırkamda kullandığım örneğin aynısını kullandım. Aynı ip, aynı tığ. Çünkü çok beğenmiştim. Vedalaşınca dayanamayıp aynısını hemen ördüm. Bu örnek 8 ve 8'in katları şeklinde giden bir örnekte. Hemen şuraya minicik bir zincir üzerine anlatmak istiyorum. Gidip bir önceki videodan da daha detaylı görebilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa da burada hemen görebilmenizi istiyorum. Zincirimiz biter bitmez dönüyoruz. Bir zincirle yukarı çıkıp yandaki zincirin içerisine bir sık iğne yaptık. 2 tane zincir çektik. 1 2 3 dördüncüye batıyoruz. Tığımıza doluyoruz. 1 2 3 dördüncüye batıyoruz. Birinci sırada ikili trabzanlar yapıyoruz. 2 tane aynı zincirin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar az önce battığımız zincirin içerisine 2 tane daha ikili trabzanlar yapıyorum. Bu örnekte şöyle bir detay var. Bir sıra ikili trabzan, bir sıra üçlü trabzan. Tekrar şu dolgularımı yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Tığıma dolamadan 1 2 3 dördüncüye bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 tane zincir atlayıp dördüncüye geliyorum ve tekrar aynı az önceki dolgularıma yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine ikili 2 tane trabzan yaptıktan sonra bir zincir, aynı yuvaya tekrar 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve sıramız 1 2 3 4. Buraya bir tane sık iğne ile bitiriyoruz. Birinci sıramız bu. Şimdi dönüyoruz. 1 2 3 4 zincir. İç içe girift bir örnek bu. Sanki tek sıraya sığdırılmış gibi. Hırkayı yaptığım birinci bölümde iki farklı renkle bunu mor ve sarı ile gösterdim. Eğer bunu anlamıyorsanız arkadaşlar, birinci bölüm hırkaya bakarak gayet güzel net anlayabilirsiniz. Şimdi burada 4 zincirle döndüm. Tığımın başına alıyorum. Aynı sık iğnemin içerisine bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Bu sıramız üçlü trabzanlar. 2 zincir çektim. Şuradaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Ve tekrar 2 zincir çekiyorum. Sık iğnemin tepesine, içerisine üçlü
trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir adet V yapıyorum. Tek 3 zinciri de bu V'nin içerisine yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar şuradaki dolguların içerisine bir zincir çektiğimiz bölüme bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar ilk başladığımız sık iğnenin içerisine 1 2 3 kere de çektiğimiz üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. 1 2 3 kere de tekrar bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. V'min içerisine sık iğne yapıyorum ve yine birinci sıradaki şu sıradaki örneğimizi kuruyorum. Şöyle de açarak göstereyim arkadaşlar. Örneğimiz bu kadar basit, keyifli ve güzel. Şimdi gelelim diğer detaylarına. Ben bluzumun alt bölümünde 15 tane şu örnekten kurmak adına 123 tane zincir çektim. Fazla kalan 1-2 tane oluyor. Onlar problem değil. Önemli olan eksik kalmaması. Onları sonra sökerek devam ettim. 123 tane zincirin üstüne 15 tane şu örnekten kurarak hemen beraberce sayalım kaç sıra çıktığımızı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 tane örnek yapmışım arkadaşlar. Örnek dediğimde az önce size gösterdiğim birinci ve ikinci sıra, yani toplamda 60 sıra örnek yapmışım gel şeklinde ve daha sonra yaka bölümünü yaparak devam ettim. Şimdi sizinle diğer detaylara geçelim. Şöyle benim bir bluzum var. Çok uzun yıllardır çok keyifle giydiğim. Dümdüz 2 tane parçanın birleşiminden oluşan ve şuralara da satenden böyle omuz için askılar yapmış olduğum, benim kendi dikmiş olduğum bir bluz. Şimdi bunun örgü versiyonunu yapıyorum. Hemen getiriyorum. Şöyle 2 adet parça yaptım. Ölçülerini vereceğim. 2 adet ön ve arka beden düz dikdörtgen parçalar. Hemen diğerini de getireyim size. Şöyle ön ortası, arka ortası işaretlerini aldım. Görüyorsunuz burada da işaretimiz var. Işığımı da yakarsam daha iyi olacak. Şöyle görüyorsunuz. Ön ortasından sağa ve sola doğru 10'ar santim alarak burada da aynı işlemi yapacağım. Sağa ve sola doğru aynı işlemi yapacağım. Böylece benim askı yerlerim belirlenmiş olacak. Şimdi benim şu ön bedenimde ön ortasından sağa ve sola 10'ar santim, toplamda 20 santim bir boşluk yaptım. Burası benim yakam olacak ve şuradan örneğimi kurarak geleceğim ve şurada ben şimdi örneğimi kurmaya başlayacağım. Git gel şeklinde askımı önden başlayıp arka bedene kadar öreceğim ve daha sonra birleştireceğim. Hem arkadan örüp burada bitirip hem önden örüp burada bitirip burada birleştirdiğimde bir kabalık olmasını istemediğim için tek bir parça şeklinde buradan başlayıp arkaya kadar gideceğim ve katlanma yeri bizim omzumuzu oluşturacak ve kol evimizde şurada bir yerlerde bir kol evimiz var. Burada ben genişçe bir kol evi yapacağım. Çünkü bu ferah olmasını istediğim bir bluz. Herkes kendisine göre ayarlayacak ve şuradaki noktamızı da şu iki bölümü de birleştireceğim minicik. Şuradaki görüntümüz oluşacak. Yani ön beden, arka beden, şurada kollarımız var, kol evi ve şuradan minicik minicik tutturarak
Şurada omuzlarımız açık ve şurada da askılarımızla ferah bir yazlık bluz elde edeceğiz. Şimdi beraberce sizinle örneğimizi nereden nereye kadar kurmamız gerektiği ile ilgili bir minik başlangıç yapalım. Kamerada gözüküyor mu acaba? Hemen şuradan, şimdi şurası bizim, şuradan şuraya 20 santim. Yakamızın ferah olması önemli. Ve ben başlıyorum. Şu köşeden hemen şu V'mi yapmış olduğum köşeden ipimi bağlıyorum. Ortasından değil de köşeden bağlamamın nedeni şuradaki düz kenarı elde edebilmek ve örneğimin daha düzgün kurulabilmesi için. Çünkü askımızın kenarlarının girintili çıkıntılı olmasını istemiyorum. Düz olmasını istiyorum. Şimdi şuradan ne yapıyorduk? Artık biliyorsunuz bundan biz hırka da yapmıştık. O yüzden aşinayız. İlk kez seyredenler için de tekrar olmuş olacak. Bir zincirli yukarı çıktım. Hemen bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Tığımın başına alıyorum. 2 tane ikili trabzan. Bu örnek bir sırada ikili trabzan, bir sırada üçlü trabzan şeklinde ilerliyordu. 2 trabzandan sonra bir zincir. Tekrar aynı yuvaya, aynı sık iğnemin içerisine 2 trabzan daha yaptım. O da ikiliydi. 2 zincir çekiyorum ve şuradaki yuvama batacağım. Ama şuradaki yuvamla eşit olması için önce şuraya bir sık iğne yapacağım ve tekrar köşeye batıp bir sık iğne yapacağım. Böylece aynı eşitlik, aynı eşit görünümü sağlamış olacağız. 4 zincirle yukarıya çıktım. Hemen dönüyorum. İstiyorsanız bu bluzu örerken veya bu tarz başka örnekli bir bluz örerken şöyle azıcık daha kameramı yaklaştırayım ki ben de görebileyim. Bazen örüyorum. Ördüğüm şey başka bir alemde. Buraya başka sık iğnelerle veya trabzanlarla yapabilirsiniz. Veya başka şekilde istediğiniz askıları da örebilirsiniz. Şimdi ben buraya 4 zincir çektim, döndüm. Şuradaki sık iğnelerimin içerisine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu sıra üçlü trabzanlar. 2 zincir çektim. Ortadaki boşluğuma battım bir sık iğne ile. Tekrar 2 zincir çektim. Tekrar köşedeyim. Hemen buraya batıyorum. Üçlü trabzan. Buradaki üçgen V'min içerisine 2 zincir yapmak istiyorum. Fazla geniş olmasın, yayvan durmasın istiyorum. Ve tığımın başına alıp tam köşeye bir üçlü trabzan daha yaparak askımın kenarlarını belli etmiş oluyorum. Şimdi bizim şöyle bir askımız olacak. Uzunca bir askı öreceğim. Yaklaşık şöyle bir bakayım bluzumdan 3 aşağı 5 yukarı bir fikir vereyim size. Ama bunu herkes kendisine göre uyarlayacak. Dediğim gibi bu yaklaşık 15 santim. Bunu da önce bir öreceğim 15 santim. Sonra arka bedenle terleyeceğim. Üzerime askılarından giyip bir bakacağım. Ona göre son kaç santim yaptığımı da size söyleyeceğim. Şimdi askılarımızı örelim ve buluşalım. Bluzumuzun ikinci bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın.